Albayis'in mahallesi. Bu tarafta ise Granada manzarası var. Nasret Saraylarından sonra Partal Sarayı ve bahçesindeyiz. Allah'tan başka galip yoktur. Bu yazı mahallede bol bol flamenco izleyebilecek mağaralar bulabilirsiniz. Al-Buşara. 12 mermer aslan tarafından taşınan bir heykel var. Allah'ın cenneti. O yüzden burada ciddi bir katliam olduğunu, hani bunun büyük bir trajediyle sonuçlandığı. Katedralin hemen yanında çok tatlı bir sokak var. Mercado'ymuş burası. Güzelmiş ya, bu pazarı sevdim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sierra Nevada dağlarının eşsiz manzarasını görüyoruz. Çok Şu kadar mesafe var arabayla. This will represent your election. 500 yıldan daha fazla bir süre sonra buraya camiyi tekrar yapmışlar. Hola, herkese merhaba. Ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Endülüs'ün en muhteşem yerlerinden birinde Granada'dayız. Granada'da olunabilecek en güzel, en tarihi ve en muhteşem mimarinin içinde Alhambra Sarayı'ndayız. Bugün Granada'nın hem saraylarını hem şehir merkezini hem de önemli tarihi mahallelerini gezeceğiz. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi gelin bu muhteşem geziye başlayalım. Arkadaşlar, Alhambra Sarayı'na giriş yapmak istiyorsanız biletlerinizi çok önceden almalısınız. Ama gerçekten 2-3 ay önceden bahsediyorum. Çünkü burası Avrupa'nın en büyük saraylarından biri, İslamiyet etkisiyle yapılmış olan. Bu yüzden çok turistik. Aylar öncesinden turist rehberleri ve ajantaları burayı kapatıyor. O yüzden bireysel biletleri için çok önceden almanız gerekiyor. Biletleri aldığınızda ise giriş saatine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü giriş saati özellikle Nasret Saraylarının giriş saati oluyor. Bu alan ve kale çok büyük. İçinde bir sürü bahçe, bir sürü saray var. Ama en önemlisi ve en eskisi olanı Nasret Sarayları. Bu da Nasret Hanedanlığı'nın yaptığı ve hüküm sürdüğü, kullandığı saraylar. Şu an girdiğimiz bölümde Komares Sarayı Mersin avlusu. Burada yeşilin ve suyun dinlendirici özelliği kullanılarak bu saray tasarlanmış. Size şimdi göstereyim. Ayrıca yansıması da çok güzel görünüyor. Avlunun detayları muhteşem. Ben sudaki yansımasına bayıldım. Şu an girdiğimiz alansa sultanların önemli toplantılarını yaptıkları alanmış. Komares Sarayı'nın içindeki kısım. Şu anda oraya gidiyoruz. Buradaki en gösterişli yapılardan bir tanesi. Bu sarayı günlerce gezmek lazım, ince ince baka baka. Yani bir günde gezilecek bir yer değil. Zaten burayı hızlı şekilde gezmeye kalksanız bile 2 saat, 3 saat kalıyorsunuz, evet. İçeride kalıyorsunuz. Sarayın tüm duvarlarından "La galip illa Allah" yazıyor. Yani Allah'tan başka galip yoktur. Bu yazı özellikle tüm sarayda tekrar edilerek kullanılmış. Önemli detaylardan ve önemli ipuçlarından bir tanesi bu sarayla ilgili. Sarayın her bir detayı ayrı muhteşem. Renklere, işçiliklere bakar mısınız? Biz sarayın en bomba yerlerinden birisine gidiyoruz. Birlikte ilerleyelim ve detaylarını da ben size bir yandan vereyim. Çok heyecanlıyım.
Of ya, çok güzel. Şimdi geldiğimiz yer Aslanlı Avlu. 12 mermer aslan tarafından taşınan bir heykel var avlunun ortasında. Ayrıca da 4 ayrı su yolu var. Bu su yolları cennetteki 4 ayrı nehri simgeliyormuş İslamiyet'teki. O yüzden çok önemli avlulardan bir tanesindeyiz. Ayrıca çok gösterişli. Büyülendim diyebilirim. Her yeri ayrı büyüleyici. O su seslerinin verdiği huzur, kuş sesleri, ışık oyunları. Biraz önce bahsettiğim su yolları da bunlar. Çeşmeye kadar ulaşıyor ve cennetteki nehirleri simgeliyormuş. Şimdi avlunun kenarındaki bu yoldan doğru ilerliyoruz. Diğer bölümlere geçeceğiz. Tabii ki kalabalık turlar var. Çok erken saatlerde gelmeniz gerekiyor. Şu an Ahimeses salonundayız. Ahimeses 2 kemerli pencere demek ve bu pencereden Daraksa bahçelerine, yani buranın meşhur bahçelerine bakılıyormuş. O yüzden bu salon önemliymiş. Daraksa bahçeleri bu muydu? Evet. Evet. Çok güzel görünüyor. Biraz önce baktığımız pencerelerde şurada. Şimdi de bir avluya çıkıyoruz. Muhteşem bir manzarası var. Şehir manzarası. Terastan da Albasin mahallesine bakıyoruz şu anda. Manzarası çok güzel. Granada'da dağda olduğu için hep tepelik ve bayırlardan oluşuyor. O yüzden muhteşem manzaralara sahip. Bütün salonların ortasında avlular ve çeşmeler mutlaka var. Su sesinden asla kopmuyorsunuz sarayda. Bizimkiler avluda dinleniyor. Şimdi de Nasres Saraylarından sonra Partal Sarayı ve bahçesindeyiz. Burası da çok güzel bir seyir alanı olan, teras alanı olan, içinde çeşmesi, havuzu, su yolları, yeşilliği, yani her şeyin olduğu güzel bir bahçe. Burası da Ali'nin bahsettiği Partal Sarayları. Burada da suyun etkisini ve sarayın su üzerindeki yansımasını görebiliyoruz. İleride de hemen sarayın öbür tarafına bakan yüzünde ise muhteşem bir manzara var. Saraydan çıkmak istemiyorsunuz ya, o kadar güzel. Mustafa büyülendi zaten. Elhamra Sarayı, Elhamra Sarayı diye diye 2 senedir başımızın etini yedi ve şu anda geldik. Ne diyor? Mikrofon yok ya. Çok da ekmeğini Büşra yiyor diyor. Kime niyet, kime kısmet. Hiç. Burası sultanın kadınlarının yaşadığı alanmış. O yüzden burası aslında harem kısmı da olabilir. Bu teras alanını ben çok beğendim. Yani burada sedirler kurulup çok güzel bir Türk kahvesi içilip keyif yapılabilir. Benim hayalim bu. Onlar ne yapmış bilmiyorum ama çok güzelmiş. Aşağısı tamamen uçurum ve şu an inanılmaz tatlı bir rüzgar esiyor burada. Arkadaşlar bahçe içinde yürürken, merdiven çıkarken şunu fark ettik. Su yolları merdivende de merdiven şeklinde devam ediyor. Yani gerçekten su sesinden asla ve asla kopmuyorsunuz. Sürekli bir su sesiyle melodili bir şekilde sanki bahçeler içinde yürüyorsunuz. Çok hoşumuza gitti. Özellikle merdiven detayları çok güzel. Evet, merdivenlerin içinde de minik minik çeşmeler var gördüğünüz gibi. Nilüferler de var içinde. Şimdi Nasret Sarayları ve Partal Sarayı'ndan çıktıktan sonra Kral 5. Carlos'un yaptırdığı saraya geçiyoruz. Bu da Hristiyan hakimiyetine geçtikten sonra İspanyol kralı aynı yerleşkenin içine kendi sarayını yaptırıyor. Burada biraz daha Hristiyan ve İspanyol kültürünü de görüyor olacağız bu sarayın içinde. Ama saraya bütünüyle baktığımızda İslamiyet hakimiyetini hissediyoruz. Buranın iç mimarisinde zaten dediğin gibi Roma esintisi, biraz daha Hristiyan mimarisi esintisi var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam burada tam ortada durduğunda çok iyi bir ne derler ona ya? Eko. Çok iyi bir ekosistemiyle kurulmuş. Akustik. Akustik. Bağırmam lazım. Ama çok gürültülü Bir zaten. de inşaat sesi var şu an. Var ama değil mi? Var evet. Fark ediyorsun. Burayı böyle arena gibi tam ortada eko olacak şekilde yapmışlar. Buradan bağırdığın zaman ses yayılıyor. Hey! Bak.
Buraya gelmiyor ses çok. Ama şu an çok Tahta gürültülü ve sesleri sahne var. kuruluyor. Gel Beste buraya sahne. Gel bakayım. Eko var burada. Biraz güç. Ses. Ne söylemeyeyim ablaları. Hadi söyle. Ay bilmiyorum ne söyleyeyim ya. Söyle, utandın mı? Utandım. Söyleyemem. Tüm İspanya seni dinliyor. Bir şarkı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Haşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Bu da biraz önce içinde olduğumuz Kral 5. Carlos'un sarayının dıştan görüntüsü. Burada bariz farkı, İslamiyetle Hristiyan mimarisindeki bariz farkı görebiliyoruz. İçi normal bir kolezyuma benziyor. Dışının görüntüsünü ben daha çok seviyorum. Daha farklı bir mimari yapısı var. Ama diğer Türk bir saraylardan grup var çok burada. farklı. Türk mü? Evet. Elhamra'nın en eski bölümlerinden bir tanesine geçiyoruz. Alcazaba. Burada bir kale göreceğiz. Hem koruma surları var hem de kuleler var. Gelin birlikte yürüyelim. En eski olduğu belli ama dışından Ali. Bütün Elhambra Sarayı'nın en eski koruma surları bunlar. Sonra tabii ki tüm kale boyunca surlar devam ediyor. Bu kulelerde en eski koruma alanları. Şu an kulenin bir tanesine çıktık. Burada şöyle çok güzel bir detay var. Sağ tarafımda Albaysin Mahallesi var. Yanlış söylemiyorsam telaffuzunu. Albaysin Mahallesi. Bu tarafta ise Granada manzarası var. Yani iki taraflı çok güzel bir manzaraya sahip. Ayrıca sarayın bahçelerini de görebiliyoruz. Yoruldum be. Bu Albaysin Mahallesi tamamen beyaz ev, beyaz badanalardan oluşuyor yani neredeyse. Çok güzel, gelsene. Bakın bakalım. Düşüyormuşum. Hop. O kule daha yüksek. Büşra sen de bak kameraya, el sallayın. Alamazsın. Mustafa el salla, fotoğraf çekmiyor Mustafa. Canlı yayın Mustafa. Evet, manzara çok güzelmiş. Yani şehrin iki yüzünü de görüyor olması gerçekten çok güzel. Şimdi Alcazaba'nın en yüksek noktasına Torre de Bela yani Bela Kulesi'ne çıktık. Burası şehri tamamen dört tarafından da gören bir kule. Şehir manzarası gerçekten çok güzel. Nasrid saraylarının oradan Alcabaz'a surlarıyla beraber yürüyerek General Life'nin oraya geliyoruz. Burası bütün Alcazar Kalesi'nin en gösterişli noktası. Neden General Life diyorsun? Onu da söyle. Aslında İngilizce bakarsak General Life demem gerekiyor. Ama buranın anlamı Arapçada Cennetül Arif demekmiş. Cennetül Arif, Cennetül Arif, Cennetül Arif General Life olarak gelmiş İspanyolca'da en son hali. Bunun anlamı da evrenin mimarının bahçesi. Yani aslında tam tafsiri Allah'ın cenneti. O yüzden burada çok güzel bir bahçe tasviriyle karşılaşacağız avluda. Wow, çok güzel görünüyor. Boylu boyunca devam ediyor yani Evet. sadece bir havuzdan Ortadaki oluşmuyor. nilüfer çiçekleri de çok güzel görünüyor. Buraya güneş doğu tarafı burası Alcazar'ın. Güneş vurduğu için bu yamaçlara yazlık sarayını özellikle buraya yapmışlar. Hani normal ana sarayların elçileri kabul edip çalıştıkları saraylardan çok uzakta aslında. Burası da muhteşem. Bildiğin fırçalıyor çeşmeyi. Oh, Çok yosun tutar yoksa. evet.
Ben rahatladım valla. Çeşmenin havuzun hemen yan tarafı manzaralı bir seyir alanına sahip. Buradan yine manzaraları görebiliyoruz. Herkes fotoğraf çekiliyor. Şimdi General Life'ın içindeyiz. Çok güzel bir su sesi var. Bana doğru bak. Hayır tut. Şimdi bir bahçeye daha geldik. Burada sultanlar avlusu olabilir. Çünkü 2 tane avlu görecektik. Bir kendi avlusu, General Life'nin kendi avlusu, bir de sultan avlusu vardı. Sanırım bu sultan avlusu. Evet, biraz sultanvari duruyor. Şurada da sultan yazıyor. Evet. Hikayesi var arkadaşlar. Sultan ve cariyelerin yaşadığı kısımda oluşan bir avlu. Bir tane sultan da eskiden Hristiyan bir askerle gizli aşk yaşamış. Bu bölgede gizli aşk yaşadığı ve bunun öğrenildiğinde de burada ciddi bir katliam olduğunu, hani bunun büyük bir trajediyle sonuçlandığı söyleniyor, rivayet ediliyor. Hatta bu bazı kitaplara ve filmlere de konu olmuş. Bu sultan avlusunun böyle bir anısı da var. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama rivayet sonuçta. Ama saraylarda entrikalar olur. Evet. Bu olmadıysa benzeri olmuştur. Muhtemelen. Buradan yavaş yavaş çıkıyoruz, ayrılıyoruz saraydan. Şehir merkezine gideceğiz, biraz dinleneceğiz. Gezeceğimiz yerler arasında Alabasin ve Sacramento mahalleleri var. Bir tanesi Çingene Mahallesi. Bir de Flamenco'nun doğduğu topraklar olduğu için Endülüs, onların olduğu yerler de var. Oraları da gezeceğiz. Beyaz badana evlerin olduğu çok güzel yerler. O yüzden videodan çıkmayın, ayrılmayın, devam edin. Bu arada beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi bu benim için çok önemli. Haydi devam edelim. Şimdi biraz sokaklarda dolaşıyoruz. Önümde Granada Katedrali var. Bu katedral de ünlü. Buranın ikonik yapılarından bir tanesi. Zaten görkemli, kocaman bir katedral. Bunun içi de güzeldi. Öyle hatırlıyorum. Evet, içi güzel. Görkemli bir katedraldi. Granada, Hristiyanlar tarafından artık tekrar fethedilince ve tamamen Hristiyan egemenliğine dönünce burası 1500'lü yıllarda başlıyorlar. 181 yıl bu katedral inşa ediliyor. Tabii o dönemlerde bu süreler normal, şu an çok uzun gelse de. Buranın mimarisiyle ilgili şöyle güzel bir bilgi var. Geç gotik tarzı mimari deniyor buna. Bulunduğu yıl itibariyle biraz barok, biraz gotik ama asıl olarak Rönesans etkisi gözüküyor bu katedralde. Bu da İspanya'daki Rönesans etkisiyle yapılan ilk katedrallerden biri olma özelliğini kazanıyor bu katedral. O yüzden aslında burada biraz daha Rönesans'ın etkisiyle İspanya'daki diğer katedrallerden farklı bir mimariden bahsedebiliyoruz. İçi çok gösterişli. Giriş ücreti kişi başı 7 euro arkadaşlar. Öğrenciler için 4 euro. Geldiğinizde Granada'ya katedral ziyaret etmek istiyorsanız içini gördüğünde pişman olmazsınız. Katedralin hemen yanında çok tatlı bir sokak var. Markadoymuş burası. Mustafa'dan fotoğraf istediler. Şimdi fotoğraf seansı yapıyor. Güzelmiş ama dışı. Beğendim, sevimli bir yermiş. Gerçekten. Bir de içeride Elambra gibi böyle desenler var, işlemeler var. Bak kemerlerde. Aa evet. Girelim mi? Girelim tabii ki. Merak Sana ettim. don alayım mı Mustafa? Güzel işte, fresh fresh giyersin. Aa tamam işte bak. Gerçekten Elambra mimarisinde yapmışlar. Şuraya doğru baksana. Tam böyle sanki Fas gibi. Bir anda Marrakeş, Fas Aa evet, onun ara oldu sokaklarına yani. benziyor. Şimdi çok sıcak olduğu için burada da böyle keten, ince gömlekler, elbiseler. Fiyatları nasıl acaba? Hemen fiyatta bakalım. Birkaç tane Turistik bakalım. olduğu için kesin pahalıdır. Kesinlikle. Şal 5 euroymuş. Belli de olmaz gerçi. Bazen uygun Şunlarda fiyatta da fiyat olabilir. yazmıyor. Polyester gibi. Evet, polyester. Silk. Polyester değilmiş. 80% silk. 80%. Şey, ipek. İpekmiş. İpek. Just take it easy. Okay.
İçinde etiket Ha. varmış, bakabilirsin diyor. Güzelmiş ya, bu Girelim mi pazarı içeri bir sevdim. tane? Bizim kapalı çarşı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okunuyor. Tabii Fas'a çok yakın olduğumuz için oralardan şeyler de var. Bak bunlar orada düz narları 9 euroydu. Bu ne kadar? Burada işlemeli 6 euro. Ali nar mı alsak da küçük? Bence nar daha mantıklı. Granada nar demek bu arada arkadaşlar. O yüzden nar. Nar. Granada nar demek ya. Hediyelik olarak narlar da var. Şunlara bayıldım ben Sesi. ya. Ay onlar çok güzelmiş. Gerçekten bahçem olsa koyarım biliyor musun? Evet. Elamra Sarayı'nın çeşmelerini, avlularındaki çeşmelere benzeyen hediyelik süs eşyaları var. Şu büyük olan çok güzelmiş. Onun fiyatını söyleyeyim mi? Ne kadar? O 455 euro. En küçüğü de 120 euro. Turkish. Türkiye. Sede Türkiye. ¿Dónde eres? Fez. Fez. Marroc. Marroc. Pero vives en Granada. Pero tú también. No, vivimos en Madrid. A Madrid. En Madrid. Has Ya, visitado desde- Turquía? ¿Ah? ¿Has visitado? Ah. ¿Estambul o otro lugares? Only Istanbul. Sí. ¿Te gustas? Sí. Very good. Beşiktaş. Beşiktaş. Oh. Ah, Beşiktaş. No Galatasaray. No Ah, Galatasaray. yo soy de Galatasaray. No, sorry. No pasa nada. Morocco, Turquía, Turquía. ¿O otro? Egipto. Egipto. ha Egipto, Ha, okey. Mısır. Mısır, okey. Mısır'dan, Türkiye'den ve Morokko'dan, Fas'tan eşyalar varmış burada. Dükkan çok güzel. Lutfi. İsmi Lutfi. İsmi Lütfü. Lutfi. Lutfi Mustafa. Ali. Khadija. No, Büşra. Büşra. Bushra. Büşra. Bushra. Sí. Sí. Hay un sitio aquí en Granada se llama Alpujarras. Alpujarras. Es Albushara. Albuşara. Viene de Aa. Bushra. Aa, Al-Bushara. Bushra, Albushara. Es cerca de Granada. No, es una montaña, cerca Ah, de montaña. Nevada. Ah, es interesante. No, Qué bien, no estoy sabíamos. feliz. Pero él parece árabe, no, turco. La cabeza que tiene es así. Los turcos tienen pam. Sí, yo, pam. Sí, Pam, pam. es marroquí. Oh. Vale. Yo me cabeza. El Turkish. ¿Cómo se dice encantado en árabe? Encantado. مسرور بمعرفتك. مسرور Ah, بمعرفتك. Sí, vale, encantado. vale. Igualmente. Okey. Vale. Çok tatlıydı, çok ilgilendi bizimle, sohbet ettik. Hemen narlarımızı da aldık. Ben narımı göstereyim. Nar aldık. Sen koydun mu narlarını? Granada narı. Sapanlar o kadar güzel ki ahşap işleme. Ahşap işleme mi denir? Ahşap oyma denir yani. Ahşap oyma. Ahşap oyma geyik şeklinde. Benim küçükken sapanlarım vardı. Ama hiç Geyik böylesi mi bu şu an? olmamıştı. Tilki değil mi o ya? Bu tilki, bu zürafa. Şunda neydi ya? Kokarca mı? Bir şeydi bu. Rakun değil mi o? Ha, rakuna da benziyor, evet. Çok güzelmiş. Burada hediyelikçilerin olduğu bir sokak sanırım. Bir sürü hediyelikçi var. Birine girelim bakalım. Bunlar pahalı da değil bu arada. Ben fiyat olarak da beğendim. Evet yani o 3,5 da olsa satar yani 2,5 euro. Yo 4,5-6 yerine göre çok pahalı satabiliyorlar. Mesela Granada diyorum. Elamra'nın içindeki müze aşırı pahalıya satıyordu. Oradan alacağınızı buralardan alabilirsiniz. Zaten Elamra'ya ait figürler buralarda da var. Şimdi sabah gittiğimiz Alhambra Sarayı'nın hemen karşısındaki mahalleye geldik. Alabasin Mahallesi. Burada bir sürü seyir terası var çünkü mahalle bir dağda bulunuyor. Bu seyir teraslarının da en ünlüsüne geldik biz. San Nicolas Terası, şu an o terastayız. Bu terasın hem Alhambra Sarayı manzarası var, hem Sierra Nevada dağları manzarası var ve üzerinde karlar var, hem de Granada'yı yukarıdan gören bir müthiş bir manzaraya sahip. Ayrıca burada
sokak sanatçıları var. Müziklerle birlikte manzaraya eşsiz bir ruh katmışlar. Biz çok sevdik burayı. Şimdi yakından biraz inceleyelim isterseniz. Hem Elhamra manzarası var hem de Sierra Nevada dağlarının eşsiz manzarasını görüyoruz. Ayrıca burada müzikle birlikte çok hoş bir ortam var. Her yer turist kalabalığı. Müziğe biraz bakalım. Bu seyir terası adını arkamdaki San Nicolas Kilisesi'nden alıyor. Bu kilisenin hemen yanında bir cami var. Bizim bu çok ilgimizi çekti. Müslümanlar buradan gittikten sonra, yani Hristiyanların yeniden fethinden sonra, yüzyıllar sonra yapılan ilk cami 2003 yılında yapılmış. Yani buraya Hristiyanların hüküm sürdüğü Granada'ya 2003 yılında yeni bir cami yapılmış. Bu da hem dinlerin kardeşliğini hem de Granada'nın çok kültürlülüğünü yansıtan bir aslında önemli bir detay. Bir de sevimli, böyle tatlı bir yapısı da var. Küçük, sevimli bir cami. Çok güzel bir yer yapmışlar. Mimari olarak mahalleye direkt uygun bir şekilde yapılmış. Minaresi bile çok tatlı. Evet. Şimdi caminin avlusuna girdik. Girilebiliyormuş. Avluda ilerliyoruz. Yine burada bir çeşme ve su yolu detayı var. Sierra Nevada dağları yine karşımızda. Çok güzel ya, dağ manzarasıyla birlikte. Camiyi müthiş bir yere yapmışlar. İçine de giriliyormuş. İçine doğru girdiğimiz bir kısım var. Bakalım ne göreceğiz. Caminin bahçesinden içeriye girdiğinizde burada abdest alınan kısım var. Detayı çok güzel yapmışlar. Bir de her yer bembeyaz. Gerçekten çok tertemiz gözüküyor. Mahalleye uygun olmuş. Mahalle beyaz bir mahalle çünkü. Granada'ya uygun, mahalleye uygun. Bir de aktif olarak şu an ibadet için kullanılıyor. O yüzden içine giremiyoruz. Hani şu an ibadet yeri olarak da kullanılıyor. Sadece böyle gezilecek yer ya da müze değil. Dediğimiz gibi zaten 2003 yılında açılmış. Yani 500 yıldan daha fazla bir süre sonra buraya camiyi tekrar yapmışlar. Aslında Güzel. anladığım kadarıyla zaten turistik değil de bu mahallede yaşayan Müslümanların kullanması için yapılmıştır. Evet. Çünkü hala bu mahallede Müslümanlar da yaşıyor. Yine burada tavan detaylarını görebiliyoruz. Duvarda da İslam nedir diye açıklamalı yazılar var. Hem İngilizce hem İspanyolca şeklinde. İslam'ın 5 şartı yazıyor. Güzel. Yani her bir köşesi ayrı. Güzel. İspanyollar en az 2 ya da 3 gün ayırın Granada'ya diyorlar. Çünkü Boalbes'in mahallesi, Sacramento mahallesi, buraları detaylıca gezmek için aslında uzun bir vakte ihtiyaç var. 2 gün yetebilir ama oturayım, keyif yapayım, flamenkoya gideyim vesaire istiyorsanız, yani keyifli gezmek istiyorsanız 3 günde kalabilirsiniz. İspanyollar bunu bol bol öneriyor. Gerçekten Endülüs turu içerisinde ya benim de böyle Endülüs'ü buram buram hissettiğim bir mahalle oldu. Benim hoşuma gitti. İyi ki gelmişiz buraya. Evet, biz ilk seferinde gelmemiştik bu mahalleye. O yüzden ben de çok beğendim şu an. Evet. Ben de kesinlikle çok beğendim. Çok güzel dükkanlar da var bu arada bu mahallede. Yani aşağıdaki hediyelikçilerden daha güzel. Girelim. Ali, buraya giriyoruz. Evet. Şimdi arkamda yerel bir butik dükkana girdik. Burada içeride el yapımı resimler var ve bu resimleri yukarıda Granadalı bir sanatçı yapıyormuş hemen üst katında ve workshoplar veriyormuş. Bugün workshop yokmuş, göremedik ama resimlerin her birinin anlamları var ve anlamları önünde yazıyor. Gelip buradan o anlamlarıyla birlikte o sanatçının yaptığı resimlerden satın alabiliyorsunuz. Çok tatlı bir dükkan. Telif yememek için içeride anlatamadım. Çünkü içeride müzik çalıyor.
in your life, but it's a small house. Yeah. And this represents your election. Yeah, okay. Let me explain. Bunlar senin hayallerin veya işte senin çevrendeki fikirler. Fakat senin küçük bir evin var ve bunları seçen, bunları kenara bırakıp hani küçük evinde aslında kendi dünyandan çıkamamak gibi. Çıktığında hani bıraktığın şeyler büyümekte olan hayallerin, hayatın gibi açıklamış. Evet. Yeah, es muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bu arada dükkanın adını merak edenler için El Hombre Invierno'ymuş. Bir sanat dükkanı. Mahalledeki her evde ayrı bir detay var. Ben mahalleyi çok sevdim ya. İyi ki bu saatte gelmişiz bu arada. Bence de. Ya şeyler, levhalar çok güzel. Bak burada Panaderia Maria diyor. Şurada galiba Fırın evi falan. Fırın evi falan diyor. Ama şu an mı fırın, acaba eskiden mi fırındı? Ya çok şu anda da fırın gibi. Baksana. Burada resmi de var. Aa, evet. Çok güzelmiş. Bayağı fırın kokuyor bura. Ala. Aa, çok avlusu iyi. varmış. Granada'da gerçekten kalıp sakin sakin buraların tadını çıkarmak gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir mahalle ya. Granada'da benim Sevilla'dan sonra tekrar gelebileceğim bir şehir oldu İspanya'da. Albayis'in mahallesi 1984 yılında Alhambra Sarayı ile birlikte UNESCO mirası olarak kabul edilmiş. Çünkü UNESCO mirası olmasının sebeplerinden birisi hem Müslüman hem de Hristiyan mimarisinin ve yaşam tarzının aslında korunarak bugüne kadar gelmiş olması. O yüzden bu mahalle hem tarihi olarak hem de kültürel olarak önemli mahallelerden bir tanesi. Şimdi de hemen Albayis'in mahallesinin altındaki Sacramento mahallesine geldik. Zaten yürüyerek hemen ulaşabiliyorsunuz. Burası da aslında Çingene mahallesi. Yani flamenco'nun doğduğu topraklar olduğu için buralar, bu mahallede bol bol flamenco izleyebilecek mağaralar bulabilirsiniz. Mağaralar diyorum çünkü bu mahalle aslında mağaralarıyla da ünlü. Bu mağaraların içinde flamenco şovlar var ve yine beyaz badanalı evler devam ediyor. Hadi bu mahalleyi de birazcık turlayalım. Flamenco sesleri duyuyorum zaten çıtır çıtır. Evlerin içinden, mağaraların içinden. Bak Mustafa ile Beste'yi çağırıyorlar. Evet, o da anlamadı, bizi Evet. bizi gösteriyor. Ne oldu? İçeriye çağırıyor diyor. Bak. İçecek bak diyor, içeriye bak diyor. Kaç euro diyor? 20 euro dedi ya. Ha. Çağırıyor ne diyor? Geçmek ister misiniz diyor. Vengo, la bebida fluida. ¿Qué bebido? Vengo, Ole. la bebida fluida, sangría, vino blanco, vino tinto, cerveza. Vale. No hay comida. Comida, y hay comida también. Pero incluido. Ha, okay. Vale. Gracias. Adiós. Neymiş? 20 euroymuş. İçinde bir tane alkol varmış, sangria ya da bira, ama içinde komida yokmuş 20 euronun. Kişi başı 20 euro. Şurası da çok güzel. Yemek, ay pardon. İçinde yemek yokmuş. Hemen arkanızdaki mekanı da çekeceğim. Çek. Çok güzel ya. Birleşik zaten. No no. Vamos a ir. Gracias. Hemen yanımızda bir tane daha mağara, flamenco restoran mı denilir? Flamenco Restoran shop. Evet. mağarası. Mağara var. Burası aslında en ünlü olanıymış. Birçok takside bunun önünde durdu. İzlemek isterseniz burayı önerebilirim ama bu bir tavsiyedir. Biz zaten izlemedik, bilmiyorum. Ama en ünlü olanı burasıymış. Şöyle Burasının çekeyim ben adını de. da söyleyeyim. Rossio'nun mağarası. La Rossio, evet. Cueva'da La Rossio. Rossio'nun mağarası. Flamenco Show izleyebilirsiniz. Bir önceki 20 euro dedi. Buranın fiyatını bilmiyorum. Yanlış yönlendirmeyelim. Genellikle 20-30 euro arası benim internetten baktığımda fiyatlar. Dağın içinde mağara şeklinde. Büyük ihtimalle üstte de evlerde yaşıyorlar. Çünkü çamaşır falan asılmış. En Evet. üstte görüyorum. Aşağısı restoran. Orada dans ediyorlar. Flamenco yapıyorlar. Sacramento
Mahallesi'nden doğru şehir merkezine iniyoruz. Ara sokaklar yine çok güzel. Dar sokaklardan hemen aşağıya. Sanırım nehir var Ali, değil mi orada? Nehrin Evet, yanına o nehir çıkacağız. kenarı. Kalenin en altında, dağın altında nehre. Evet, yani uçurumun ucuna doğru çıkacağız. Burası da sarayın hemen altına çıktı. Alhambra Sarayı'nın altındaki mahalleye geldik. Buralardaki restoranlar da güzelmiş. Yani şehir merkezinde de çok güzel yerler var ama yemek yemek için buraları da tercih edebilirsiniz. Evet, en azından saray manzaralı. Bu arada Granada'da tapas kültürü şu şekilde. Bira söylediğinizde yanına ücretsiz bir şekilde tapas geliyor. Bu İspanya'nın her yerinde böyle değil. Mesela Madrid'de tapaslara ekstra ücret ödüyorsunuz. Ama Granada'nın böyle bir özelliği var. Gelirseniz tapas söylemek yerine içecek söyleyip tapasların gelmesini bekleyebilirsiniz. Ama her restoranda olmayabilir. Şimdiden uyarayım. Sacramento Mahallesi'nden şehir merkezine doğru giden dere kenarındaki mahalledeyiz. Burada da hem restoranlar hem de yerel dükkanlar var. Keyifli bir mahalleymiş. Burada da yürümenizi tavsiye ederim. Hem şehrin yapısını daha iyi anlıyorsunuz hem de güzel sokaklar. Bu mahallenin böyle bir sorunu var. Arabaların geçmesi için böyle kenarda bekliyoruz. Bayağı kenarda. Ezileceğiz şimdi. Çok Şu komik. kadar mesafe var arabayla. Aslında o tarafta insan olmasa daha rahat olur da. Yangın mı ne olmuş orada? İtfaiyeler var. Biz Alhambra Sarayı'ndayken yangın gibi bir şey görmüştüm ama belki yangın değildir diye düşündüm. Sanırım yangın çıkmış şehir merkezinde. Zaten saray burası. Tam da sarayın arkasından yükseliyordu. Hatta belki videoya denk gelmiştir bile. Varsa zaten koymuş olurum çünkü sarayı öne koyacağım. Umarım can kaybı yoktur. Şimdi akşam yemeği için bir yere oturduk. Şunu söylemek istiyorum. İspanya'ya geldiğinizde akşam yemeklerini spontane de davranabilirsiniz ama eğer rezervasyon yaparsanız daha iyi olur. Çünkü İspanya'da rezervasyon kültürü var ve tüm restoranlar dolu olabiliyor. Bizi alamayacaktı. İçeriye girmek istedik ama şansımıza bahçe kısmında masa boşalmış. 1-2 dakika bekledikten sonra bizi aldılar ama dediğim gibi denk gelemeyebilirsiniz. Rezervasyon yaparsanız iyi olur. Tatlı bir yer oldu. Bir de Güzel bir ışığımız da var tepede. Çok tatlı oldu. Menüsü de güzel görünüyor bakalım. İçi çok güzel bu arada ama. Evet, içi de Yani tatlı. dışı da güzel ama içi gerçekten güzel. Katedralin hemen arkasındaki sokaktayız. Zaten burası restoranlarla dolu bir yer. Müziğimiz de var. Sokak sanatçıları müzik de çalıyor. Restoranda şu mavili yer. Burada da sokak sanatçısı müzik çalıyor. Kırmızı biberli patates varmış. Ondan söyledik. Kurutulmuş ton balığı ve üzerinde ne vardı üzerinde bunun? Kumkuat var. Ondan sonra çam fıstığı var. Ananas sosuna yatırılmış. Üzerinde de yumurtanın sarısı olan güzel bir ton balığı söyledik. Onun dışında İspanya'da ünlü olan bir patlıcan kızartması, ballı soslu bir patlıcan kızartması söyledik. Bir de morina balığımı söyledik. Morina balığı söyledik. Bir de morina balığı söyledik. O ikisi gelmedi, birazdan gelecek. Bundan deneyeceğim şimdi. Altında Değişik bir lezzet. Tuzlu mu? Aşırı tuzlu. sirke, Beğenmedin galiba. Hayır, zemin sosu böyle şey başlangıç. gibi, çarkıfelek meyvesi gibi. Ha, ben severim. Yani Ve biber, Değişik şu bir biber tat. acı bak Mustafa'cığım haberim. Merak ettim. Acı mı? güzel ama. Acı bir biberdi. Mayonezli. Üstünde kırmızı biber olan Merak ettim gerçekten. Ben de merak ettim senin tepkini. acı. Çok lezzetli ama. Ben sevdim. Ben de sevdim de şaşırdım. Böyle bir değişik lezzet beklemiyordum. Balıkta kurutulduğu için tuz oranı çok fazla. Altındaki sos şekerli. Yumurta farklı bir lezzet. Bayağı güzel. Lezzet ayırt etmeye çalışırken ben. Ama tereyağına bayılıyorum. Bu arada sangria ve tinto de verano söyledi bazılarımız. Ali ve Bese sangria söyledi. Ben tinto de verano söyledim. Farkını söyleyeyim. Tinto de verano'da gazoz var. Yani asitli biraz daha sangria'ya göre. Sangria daha asitsiz. İspanya geldiğinizde bu ikisini de farklı olarak görebilirsiniz. O zaman içelim. Ama evet.
Bu nasıl acı ya? Bana daha fresh geldiği için titula veranda içiyorum. On... Keserken de güzel görünüyor. Patlıcan da kısıyor bize. Ballı. Patlıcan üstünde de kara buğday tohumları var. Bayağı lezzetli görünüyor ya. Bayağı lezzetli. Pekmezin patlıcana bu kadar yakışacağını hiç düşünmemiştim. Bayağı iyi. Morina balığımız da geldi. Morina balığının yanında patateslerle ve kırmızı biber soslarıyla birlikte servis etmişler ıspanak yatağında. Bu da çok lezzetli görünüyor. Hemen bunu da deneyelim. Bu da son parçamızda. Bu bölgede çok yetişiyor sanırım çünkü çoğu yerde var. Şeyde de çok fazla var, Portekiz'de. Her yerde morina balığı görebilirsin. Teşekkürler. Şimdi de morina balığından deniyorum. Bu da çok güzel. Tam fresh, aşırı yağsız, güzel sebze ızgaralarla birlikte. Bunu da çok beğendim. Yani bu bir reklam değildir ama bu restoranı önerebilirim. Burasının adı neydi Ali? Pimienta Rosa. Bu restoran Pimiento Rosa, Granada Katedrali'nin hemen arkasında. Size burayı da önerebilirim. Bu bir reklam değildir. Biz gördük, beğendik ve girdik. Lezzeti de gerçekten güzelmiş. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hem tarihin hem de çok kültürün bir arada bulunduğu muhteşem bir şehri gezdik. Biz Granada'yı çok seviyoruz. Zaten Endülüs turlarının da en önemli noktalarından bir tanesi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda merak ettiğiniz şeyler varsa yazarsanız yorumlara olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.